Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Anti-enfektif ilaçlar grubunda yer alan Cipro tablet, 250, 500 ve 750 mg'lık 14 tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır. Cipro'nun etken maddesi ciprofloxasindir. Cipro tablet nedir, ne için kullanılır? Ciprofilm tablet, vücuttaki bakterilerle savaşarak bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonları tedavi eden etkisi güçlü antibiyotik bir ilaçtır. Cipro, enfeksiyon kapma riskinin yüksek olduğu durumlarda yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı, bademcik iltihabı, sık sık nükseden dış kulak ve orta kulak iltihabı, zatürre, solunum sistemindeki enfeksiyonlar, göz iltihabı, idrar kesesi, idrar kanalı iltihabı, böbrek iltihabı gibi idrar yollarındaki enfeksiyonlar, bakteri kaynaklı yumurtalık iltihabı, bel soğukluğu, prostat iltihabı dahil olmak üzere kadın ve erkeklerde üreme sistemi enfeksiyonları, mide ve bağırsak enfeksiyonları, karın içi iltihabı, safra kesesi iltihabı, apse, çıban, tırnak kenarının iltihaplanması, kıl kökü iltihabı, deri altı dokusunun iltihabı, kemikler ve eklemlerde oluşan enfeksiyonlar, vücudun mikroplara karşı savunma mekanizmasının güçsüzlüğü sebebiyle oluşabilecek enfeksiyonların engellenmesi ve iyileştirilmesi, meningokok isimli bakterinin sebep olduğu menenjit, kan dolaşımı enfeksiyonları ve şarbonda kullanılmaktadır. Cipro'yu kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Kas gevşetici bir ilaç olan tizanidin etken maddeli ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız Cipro tableti kullanmayınız. Bu ilacı sizdeki aynı belirtileri ve şikayetleri taşısa bile bir başkasıyla paylaşmayınız. Cipro'yu ilk alışınızda psikiyatrik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Depresyon ya da psikoz rahatsızlığınız varsa Cipro kullanmanızla birlikte bu rahatsızlıklar artabilir. Seyrek de olsa depresyon ya da psikoz, intihara yeltenmeye ya da intihar etmeye kadar gidebilir. Böyle bir durumda Cipro alımını hemen kesip hekiminizle iletişime geçiniz. Tedavinin ilk günleri iyi belirtiler görülmeye başlasa da Cipro tableti reçetenizde yazıldığı gibi hekiminizin uygun bulduğu dozda ve sıklıkta kullanmalısınız. Cipro'yu kullanırken eklem çevresinde ağrı, şişlik veya tendon iltihabı olursa veya antibiyotik tedavisi altında önceden böyle sızlanmalarınız olduysa veya Cipro ya da daha önceden antibiyotik kullanımından dolayı ishal olduysanız doktorunuza haber veriniz. Cipro soğuk algınlığı ve grip gibi virüs kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde etki göstermemektedir. Eğer böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa ya da diyabet hastasıysanız, eklem rahatsızlığınız, çizgili kas zayıflığı, daha önceden geçirilmiş nöbet veya felç, hipokalemi ya da sizde veya ailenizde uzun QT sendromu rahatsızlığı varsa bu ilacı kullanmadan önce durumunuzu doktorunuza söylemelisiniz. Bu ilacı süt, yoğurt gibi besinler veya kalsiyum içerikli meyve sularıyla birlikte yutmayınız. Bu tür besinler Cipro ile tedavinin etkinliğini azaltmaktadır. İlacı almadan önce yaklaşık 6 saat ve aldıktan sonraki 2 saat süresince antepsin veya Videx, talsit, reni, kompensan gibi antasitler, vitaminler ya da demir, çinko içeren mineral ilaçları kullanmaktan kaçınınız. Bu ilaçlarla birlikte kullanılmaları ilacın emilimini azaltmaktadır. Bu ilacın kullanımıyla ishal gelişebilir. Eğer ishalseniz ve dışkınız aşırı sulu veya kanlı ise hiç vakit kaybetmeden doktorunuzu aramalısınız. Böyle bir durum bağırsaklarınızda yeni bir enfeksiyonun başlangıcı olabilir. Cipro tendon şişmesine ya da yırtılmasına yol açabilir. Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz ve ağız yoluyla steroid grubu bir ilaç kullanıyorsanız ya da böbrek, kalp veya akciğer nakli geçirdiyseniz, ilacın bu etkisinin görülmesi daha muhtemeldir. Tedaviniz süresince mümkün olduğunca güneş ışıklarından korununuz. Eğer güneş altında kaldıktan sonra cildinizde şiddetli kızarıklık, yanma, su toplamış kabarcıklara rastlarsanız hekiminizi arayınız. Cipro kullandığınız sürece gün içinde ilacı alırken içtiğiniz suyun haricinde de bol miktarda sıvı tüketmeye özen göstermelisiniz. Cipro'yu kullanırken kan şekerinin düşmesi tehlikesi söz konusu olduğundan
Diyabetliler bu ilacı kullanırken dikkatli olmalıdır. Şiddetli alerjik reaksiyon gelişmesine ilişkin küçük bir olasılık söz konusudur. Bu durumu takip eden belirtiler şunlardır: göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, mide bulantısı veya bayılma ya da ayağa kalkınca baş dönmesi. Bunun olması halinde Cipro kullanmayı kesmeli ve acilen doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. İlacın gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılması önerilmez. Eğer tedaviniz sürerken hamile kalırsanız veya hamilelik şüpheniz varsa hekiminizi haberdar ediniz. Ciprofilm tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi esnasında lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. Yanlış veya tavsiye edilenden daha fazla ya da ilacı bırakmanız önerildiği halde ısrarla ilaca devam etmeyi uzattığınız takdirde rahatsızlığınızda bir iyileşme sağlanmaz. Aksine hayati tehlikeye varabilecek ölçüde sağlığınıza ciddi zararlar olur. İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte içiniz. İlacı tercihen yemekten sonra veya yemek esnasında alabilirsiniz. Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmedikçe Cipro ile tedavi genellikle 5 ile 21 gün sürer. Ama bazen şiddetli enfeksiyonlarda daha uzun sürebilir. Bu ilacı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatlerde almaya çalışınız. Tabletleri aç karna ya da tok karna alabilirsiniz. Yemeklerle kalsiyum almanız ilacın emilimini önemli derecede etkilemeyecektir, ancak tabletler süt veya yoğurt gibi süt ürünleri ya da mineral takviyeli içeceklerle birlikte alınmamalıdır. Ciprofilm tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler şunlardır: güneşe hassasiyetin artması, baş dönmesi, uyuklama, endişe hissi, bulanık görme, bulantı, ishal, kusma, ilacın hafif ve sık rastlanan yan etkileridir. Kanlı veya sulu ishal, kalp atışlarında düzensizlik, eklem ağrısı, ciltte kabartı, idrar tutukluğu, kolay kanama ya da çürük oluşumu, ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, koyu renkli idrar, yüzde soluk renk, irade dışı kasılmalar gibi yan etkilerde acil yardım için hekiminize başvurmalısınız. Bu video İlacı Tanı kanalı tarafından yayınlanmaktadır. Video içeriği sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.